Modern futbolda bir forvetten ne beklersiniz? Sadece gol atmasını mı yoksa oyunun her alanında etkili olmasını mı? Örneğin savunma arkasına doğru zamanda doğru koşuyu atıp soğukkanlılıkla pozisyonu bitirmesini mi? Yoksa gerektiğinde topu saklayabilmesini mi? Peki ya oyun sıkıştığında tek pasla bağlantı olabilmesini mi? Zayıf ayağını çok iyi kullanabilmesini, hatta penaltıları bile zayıf ayağıyla atmasını mı? Muhtemelen bir de kafa vuruşuyla gol atmasını. Buna bir de doğru yerde doğru pozisyon almayı ekleyelim. Bunlar artık üst seviye forvetler için bir standart haline geldi. Peki ya bu özelliklerin tamamını aynı oyuncuda görebileceğinizi söylesem? Üstelik henüz kariyerinin çok başında 19 yaşında bir oyuncuda. Julian Gonstad 19 yaşında, Norveçli, 1.80 boyunda, Norveç'in en üst seviye ligi Elitserie'nde Hamkam takımında oynuyor, güncel piyasa değeri ise 700 bin euro. Takımının altyapısından yetişti ve kariyeri boyunca hiç Norveç dışına çıkmadı, tabi daha çok yeni bir kariyer diyebiliriz. Aynı zamanda Norveç milli takımının 15 yaş altı takımından 19 yaş altı takımına kadar bütün kademelerinde görev aldı. Forvet pozisyonunda, kanat forvette, ikinci forvet olarak, hatta forvet arkası olarak bile görev alabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sezona Hamkam'ın yedek forveti olarak başladı ve ilk 16 haftada çok kısıtlı süre alabildi. Sonrasında bir alt lige Raufoss takımına kiralandı. Bir aylık kiralık süresinde 5 maçta 5 gol attı. Sonrasında tekrardan Hamkam takımına dönerek düzenli bir ilk 11 oyuncusu haline geldi. Ve sezon sonunda 25 maçta 1004 dakika sahada kalmış, 4 gol atmış, 2 de asist katkısı vermiş oldu. Daha çok genç bir oyuncu olmasına rağmen kariyerinde 100'e yakın profesyonel maç var. Ve 35 gol 4 asistlik bir katkı var. Bunlar 19 yaşındaki bir oyuncu için çok güzel istatistikler. Julian Gonstad'ı farklı kılan en önemli nokta, oyunun tek bir yönüne bağlı kalmaması. Modern futbolda artık forvetlerden sadece gol atması beklenmiyor. Oyuna katılım, pas kalitesi ve karar verme mekanizması da en az bitiricilik kadar önemli. Gonstad bu açıdan bakıldığında oldukça dengeli bir profil sunuyor. Hem ceza sahası içinde etkili olabiliyor hem de oyunun kurulum aşamasına katkı sağlayabiliyor. Bu da onu klasik bir santrafordan ayırıp modern, daha komple bir hücum oyuncusu haline getiriyor. Bana göre en önemli özelliklerinden biri iki ayağını da çok etkili kullanabiliyor olması. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol ayağıyla yaptığı vuruşlar oldukça temiz ve kontrollü. Bu durum savunmalar için ciddi bir problem yaratır çünkü oyuncuyu tek bir yöne zorlamak neredeyse imkansız hale gelir. Ceza sahası içinde hangi ayağıyla vuracağı öngörülemediği için savunmacılar sürekli bir kararsızlık yaşar. Bu da ona ekstra alan ve zaman kazandırır. Bu seviyede, bu yaşta iki ayağını da bu kadar rahat kullanabilen bir oyuncu olması gerçekten çok ekstra bir özellik. Bunu sadece şut çekerken olarak düşünmeyin, topu sürerken, pas verirken, hatta orta açarken bile sol ayağını çok iyi kullanabiliyor. Topsuz oyundaki en güçlü yönlerinden biri ise koşu zamanlaması. Savunma arkasına yaptığı koşular rastgele değil, bilinçli ve doğru anı bekleyerek yapılıyor. Boşluğu gördüğü anda hızlanabiliyor ve bu da onu sürekli bir tehdit haline getiriyor. Kısa mesafede hızlanma kapasitesi bu koşuların etkisini daha da arttırıyor. Bu özelliğini geçiş oyununda, kontratak futbolunda çok güzel kullanabiliyor. Ama kapalı savunmalara karşı etkisinin azaldığını düşünmenizi istemem. Çünkü ceza sahası içindeki pozisyon alma becerisi de dikkat çekici. Topun nereye düşeceğini iyi okuyabiliyor ve çoğu zaman doğru yerde bulunuyor. Bu da onu aynı zamanda fırsatçı bir forvet haline getiriyor. Her pozisyonda aktif kalması, oyunu sürekli takip etmesi ve konsantrasyonunu kaybetmemesi önemli bir detay. Bu özellikler genelde içgüdüsel olur ve geliştirilmesi zor yönlerdir. Gonstad'ın bu konuda şimdiden iyi seviyede olması onun potansiyelini daha da değerli hale getiriyor. Pas kalitesine baktığımızda da benzer bir olgunluk görmek mümkün. Dar alanda doğru tercihler yapabilmesi, baskı altında bile çözüm üretebilmesi önemli bir artı. Zaman zaman riskli pasları denemekten de çekinmiyor. Bu da hücumda yaratıcılık katmasını sağlıyor. Özellikle son bölgede yaptığı dokunuşlar sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da oyunun içinde olduğunu gösteriyor. Bu tarz oyuncular hücum hattına ekstra boyut kazandırır çünkü sadece gol atmakla kalmaz, golün hazırlık sürecine de doğrudan katkı sağlarlar. Örneğin şu an izlediğimiz pozisyon hem doğru yere koşuyor, hem tek pasta oyunu hareketlendiriyor, bağlantı oluyor, hem de gol pozisyonu üretmelerini sağlıyor. Zaten onu farklı kılan bir diğer unsur da bağlantı oyunu. Örneğin şu an izlediğimiz pozisyon, takımı baskı yiyorken kendi yarı sahasına kadar gelip tek pasla yaptığı bağlantıyla takımı atağa kaldırıyor ve pozisyon yaratmalarını sağlıyor. Gonstad topu aldığında çoğu zaman oyunu yavaşlatmak yerine hızlandırmayı tercih ediyor. Tek paslarla oyunun yönünü değiştirebiliyor ve takımı hızlı bir şekilde hücuma taşıyabiliyor. Özellikle geçiş anlarında verdiği kararlar oldukça değerli. Topu ayağında gereksiz yere tutmaması ve doğru zamanda doğru pası tercih etmesi onun oyun zekasını da ortaya koyuyor. Ve yine bu özelliğiyle de sadece bitirici bir oyuncu olmaktan çıkıp takımın hücum organizasyonunda aktif rol alan bir oyuncu oluyor.
sağlıyor. Gonstadt'ın oyunundaki önemli detaylardan biri de temas oyunundaki dengesi. Ceza sahası içinde ya da dışında sırtı dönük top aldığında rakibiyle mücadele etmekten kaçınmıyor. Vücudunu doğru konumlandırarak top ile rakip arasına giriyor. Bu sayede topu kaybetmeden takım arkadaşlarının hücuma yerleşmesini sağlıyor. Bu özelliği özellikle oyunun sıkıştığı anlarda çok değerli. Çünkü takımın nefes almasına da yardımcı olmuş oluyor. Fiziksel olarak henüz gelişim aşamasında olsa da bu temaslı oyun oynayabilmesi önemli bir avantaj. Doğru gelişimle birlikte bu yönünü daha da ileri taşıması mümkün görünüyor. Aynı zamanda şu an izlediğiniz pozisyondan fark edeceğiniz üzere patlayıcılığı fazlasıyla yüksek bir oyuncu. Çok uzun mesafeleri çok kısa zamanda kat edebiliyor. Dayanıklılık ve süreklilik konusunda da herhangi bir dezavantaj yaşadığını görmedim. Ancak her genç oyuncuda olduğu gibi Gonstadt'ın da kendini geliştirmesi gereken yönleri tabii ki var. Tabii bir forvet olduğu için özellikle son vuruşlarda istikrarsızlık yaşaması bazen sorun yaratabiliyor. Aslında yaşına göre oldukça iyi bir bitirici. Sadece bazı pozisyonlarda daha doğru kararlar verebilir, daha sakin kalabilirse çok daha etkili bir oyuncuya dönüşebilir. Ceza sahası dışından şutları çok fazla denemiyor. Her ne kadar çok iyi ayak içi vuruşları olsa da çoğunluğu ceza sahası içerisinden. Bu konuda da kendini biraz geliştirmesi onun kariyeri açısından çok iyi olur. Genel olarak baktığımızda Julian Konstadt'ın sahip olduğu özellikler onu oldukça özel bir potansiyel haline getiriyor. Hem ceza sahası içinde etkili olması hem de oyunun farklı fazlarına katkı sağlayabilmesi onu modern futbolun aradığı forvet profiline yaklaştırıyor. Eğer gelişimini doğru şekilde sürdürürse önümüzdeki yıllarda çok daha üst seviyelerde görmemiz sürpriz olmaz. Şu an belki çok fazla konuşulmuyor ama bu tarz oyuncular doğru zamanda doğru yerde olduklarında bir anda herkesin radarına girebilir. Ben Konstadt'ın top 5 seviyelikler için elit bir forvet olma adayı olduğunu düşünüyorum. Ben potansiyele, geleceğe yatırım yapılmasını çok doğru bulan birisiyim. Evet, Gonstadt çok büyük bir potansiyele sahip ancak şu anki haliyle bile ben ligimizde çok kolay süre alabileceğini, katkı verebileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ben Göztepe taraftarıyım. Göztepe kadrosunda yer alsın çok isterim. Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek. Ancak kulübü öyle oyuncu satışlarında piyasa değerinin çok üzerinde bonservis bedeli talep eden bir takım değil. Ben maaşıyla birlikte maliyetinin 1-1,5 milyon euro civarında tamamlanabileceğini düşünüyorum. Örneğin Göztepe'nin şu an forvetteki oyuncularından Juan'ın sene sonu takımdan ayrılacağını, güzel bir bonservis bedeliyle satılacağını düşünüyorum. Tam olarak onun boşluğunu doldurmak için güzel bir potansiyel yatırımı olabilir. Geçtiğimiz sezonun yarısından fazlasını yedek oyuncu olarak geçirdiği için maç başına istatistikleri karşılaştırmaya gerek duymadım. Ancak Juan demişken şunu söylemek isterim. Juan maç başına 2,5 ikili mücadeleye giriyor bu sene ve %40 başarı oranı var. Evet, Gonstadt'ın süresi biraz daha az olduğu için maç başına girdiği ikili mücadele sayısı sadece 1. Ancak bu ikili mücadelelerde başarı oranı %58. Ne kadar fiziksel olarak çok güçlü görünmese de fiziksel yapısını göz ardı etmemek gerekir. Sanırım bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen, dinleyen, vakit ayıran herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.